Finansal baskı, parçalanmış iç cephe, jeopolitik körleşme ve kuşatılmışlık. Ülkemiz Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına büyük bir finansal baskı altında girdi. Ekonomik veriler gerek mikro, gerek makro seviyede büyük dalgalanmalar gösteriyor. Sıcak paraya ve yarım trilyon dolar dış borca son derece bağımlı bir makroekonomik yapı içinde orta sınıf yok oluyor. Toplumun en zengin %20'lik kesimi milli gelirin yarısına sahip. %80'lik kesimin büyük bir bölümü yoksulluk ve hatta açlık sınırına itiliyor. TÜİK verilerine göre 2023'te yoksulluk oranı %21, yoksul sayısı 18 milyona erişti. Bugün için 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 25 bin lira, yoksulluk sınırı 76 bin lira ve net asgari ücret 22 bin lira. Ancak en çarpıcı istatistik Türkiye'de çalışan tüm ücretli kişilerin neredeyse yarısının yani 41,5 milyon insanımızın asgari ücret ve ona yakın seviyelerdeki gelirle yaşıyor olmasıdır. 2022'de enflasyon resmi değerler ile %85,5'u, 2023'te genç işsizlik oranı %16,3'ü gördü. Bu arada dış borcumuz sürekli artıyor. 1980 yılında 16,2 milyar dolar olan dış borcumuz 2020'de 457 milyar dolara yükseldi. Bugün 525 milyar dolar. Dış borç stoğu altında üretim ekonomisine geçilemiyor. Ekonomik ve finansal baskılar her geçen gün fakirleşen halkımızın iç cephedeki kimyasını ve bütünlüğünü bozuyor. Sahip olanlarla olmayanlar, devleti zenginleşme aracı olarak kullananlarla kullanmayanlar arasındaki kutuplaşma keskinleşiyor. Bu sürece iktidar ve muhalefetin oy kazanma, diğer bir deyişle iktidarda kalma veya iktidara gelme uğruna kullandığı dinsel ve etnik fay hatlarının eklenmesi ve iktidarın devletin temel kurumu olan hukuku siyasallaştırması büyük negatif katkı sağlıyor. İnsanlarımız düşük gelir seviyesiyle ailesini geçindirme derdinde son derece asabi ve hoşgörüsüz duruma düşürüldüler. Cehalet her geçen gün artıyor ve sosyal fay hatlarının kırılması için sömürülmeye son derece uygun hale getiriliyor. Kısacası Türkiye, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kemalizm reçetesine 1938 sonrası ihanetinin bedelini 100 yıl sonra halkının büyük kesiminin fakirleşmesi, cehalete sürüklenmesi ve kutuplaşması ile ödüyor. Bu bedel jeopolitik faturaya tahvil edilir mi? Tarih boyunca maalesef finansal baskılar jeopolitik tavizleri beraberinde getirmiştir. Örneğin 1856 Kırım Savaşı'nda Avrupa'nın güçlü devletleri Osmanlı'nın yanında Rusya ile savaşmış, sonunda sonu 1881'de Düyun-ı Umumiye'ye kadar gidecek borçlanma ve tam sömürgeleşme sürecini tetiklemişti. Ya da 93 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Maliye iflas etmiş, Rus orduları Yeşilköy'e kadar gelmişti. Sultan II. Abdülhamit, İngiliz Kraliçesi Victoria'nın Akdeniz donanmasının Marmara Denizi'ne geçmesine izin vermiş ve Rusya, İngiltere'nin nota vermesiyle Yeşilköy'den geri çekilmişti. Faturası, II. Abdülhamit tarafından Güney Kalemiz Kıbrıs Adası'nın 99 yıllığına İngiltere'ye kiralanması, daha doğrusu resmen işgaliyle ödenmişti. Devam edelim. 1938 sonrası Ankara Batı dünyasına yeniden yaklaştı. 1946'da abartılan Sovyet tehditleri üzerinden Amerika Birleşik Devletleri'nin oltadaki balığına dönüştü. 1952'de NATO'ya, 1996'da Avrupa Birliği Gümrük Birliği'ne katılan Türkiye, bugün pek çok alanda egemen karar verme yetisi ve siyasi bağımsızlığını kaybetmiş durumdadır. 15 Temmuz 2016 sonrası artan baskılar. Türkiye, Güneydoğu Anadolu bölgesinde Hendek Savaşları olarak bilinen PKK ile mücadele dönemini 2016 Mart ayında başarıyla tamamladıktan kısa süre sonra 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişimiyle karşılaştı. Darbe girişiminin sonuçsuz kalması sonrasında ciddi şekilde ekonomik istikrarsızlık içine çekildi.
Daha sonra yaşanan Covid dönemi de bu süreci etkiledi. 2016 yılında 3 lira olan dolar, 2019'da 5,17 liraya, 2021'de 9, 2023'te 23 ve 2025'te 39 liraya yükseldi. Dengesiz makroekonomik politikalar ile seçim süreçleri, ancak en önemlisi Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği etkileşimindeki finansal oligarşiye AKP iktidarının ve CHP muhalefetinin tam bağımlı olması ve milli, devletçi ve halkçı bir ekonomi modeli geliştirilememesi bu sonucun asıl nedenleri arasında sayılabilir. Bugün maalesef Türkiye jeopolitik sermayesini kullanma aşamasına gelmiştir. Ancak ciddi bir sorun vardır. Batı'ya finans oligarşisinden kaynak bulabilmek için güzel görünmek ve tavizler vermek, arsız ve sınırsız bir mafya tefecisinden para almaktan farksızdır. 2011 sonrası Suriye'nin parçalanması. Ankara, 2004 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sonunu getirmeyi hedefleyen Annan planına evet diyerek tarihinin en büyük jeopolitik intiharını gerçekleştirmiş, ancak Kıbrıslı Rumların plana hayır demesiyle adadaki askeri varlığı ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden vazgeçme skandalı önlenebilmiştir. Ankara, benzer hatayı İsrail ile arasındaki en önemli tampon devlet olan Suriye'nin parçalanmasına 2011 sonrasında onay ve destek vererek yapmıştır. Bugün İsrail ile aramızda tampon bir bölge kalmamıştır. Daha kötüsü, güneyimizde PKK uzantısı PYD-YPG'nin bağımsız Kürt bölgesi oluşturma faaliyetlerine engel olmamız, İsrail tarafından genişlemeci ve emperyalist büyüme olarak değerlendirilmekte ve bu terör gruplarına açık desteğini arttırmaktadır. Kısacası talihimiz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde olduğu gibi Suriye'de yardım etmemiş ve Suriye parçalanmıştır. Bugün Ege ve Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan ile onlarca ciddi güvenlik ve egemenlik sorunu ortada dururken, güneyimizde son derece riskli bataklık bir bölge yaratılmış ve bu bölgede denize çıkışı olan kukla bir Kürt devletinin Irak'taki benzerinin kurulma süreci başlamıştır. Sorun, bu bataklığın Türkiye'ye ve geleceğimizin su, tarım ve değerli maden havzası Güneydoğu bölgemize yansımalarıdır. İsrail Devleti'nin artan Türk düşmanlığı. İsrail merkezli Jerusalem Post gazetesinde 11 Mayıs 2025 tarihinde imzasız olarak yayımlanan bir makalede, Türkiye'nin Suriye ve Irak'taki askeri varlığı ve bölgedeki dış politikası yayılmacı olmakla eleştirilirken, Türkiye'nin bölgesel etkisini durdurmanın tek yolunun Kürtler için Akdeniz'e erişimi olan bağımsız bir devlet kurmak olduğu savunuldu. Türkiye'nin bir NATO üyesi ve Batı için uzun süredir stratejik ortak olduğuna dikkat çeken yazıda bu durumun Ankara'nın politikalarına karşı koymayı zorlaştırdığı ifade edildi. Ankara'nın Musul, Halep ve Şam gibi stratejik şehirler üzerinde yayılmacı hedefler güttüğü ve bu hedefleri açıkça dile getirdiği öne sürülen yazıda özetle şu ifadelere yer verildi. Ankara, Şam'daki yeni İslamcı yöneticilerle bağlarını ya da İsrail'e karşı savaşa öncülük etme ve Kudüs'ü Siyonist varlıktan kurtarma hevesini gizlemiyor. Bugün İsrail'i kaygılandıran şey, Türkiye'nin uzun vadeli stratejik yayılmacılık planlarının bir devamı. Kürtler tek başına Türkiye'yi durduramaz. Türkiye'yi Suriye ya da Irak'ta durdurmanın tek yolu, Kürtlerin kendi siyasal ajantısını kurmasına yardımcı olmak. Tarihsel toprakları üzerinde kurulan Akdeniz'e Laskiye üzerinden çıkışı olan bir Kürt ulus devletidir. Kurulduğunda bu devlet her türlü toprak saldırısını püskürtebilecek savunma araçlarına, gerekli silahlara sahip olmalıdır. Bu mesajla açıkça Türkiye'yi çevreleme ve içten bölme stratejisi resmen ilan edilmiştir. Yazı cüretkar bir mesajdır. Kürtlere devletleşin, Batı'ya barışı Kürtler sağlar, Türkiye'ye ise caydırıcılığın çöktü mesajları veriliyor.
Türkiye için gerçek olan mezhepsel motivasyonla Suriye devletinin yıkılmasına neden olduktan sonra Kürtlerin hareket serbestliğinin arttığı ve İsrail ile Amerika Birleşik Devletleri desteğinin artarak bölgede onlar için büyük siyasi ve askeri fırsatlar yarattığıdır. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Rubio, 23 Mayıs tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde Senato'da Suriye'de parçalanma ve iç savaş ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyerek Türkiye'ye aba altından sopa göstermiştir. Amerika Birleşik Devletleri desteğindeki İsrail'in saldırganlığı sınır tanımazken aramızdaki tampon devlet Suriye'nin dağılmasını adeta teşvik ettik. Türkiye kendi iradesiyle Pandora'nın kutusunu açmış ve şimdi merkezkaç kuvvetler kontrol dışında Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail güdümünde harekete geçmiştir. Türkiye bugün büyük bir enerjisini emperyalizmin yeni bataklığına aktarmak zorunda kalmıştır. Bu durum Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği için Doğu Akdeniz ve Ege'de bulunmaz fırsatlar yaratmaktadır. Yunanistan ve artan Türk düşmanlığı. 21 Mayıs 2025'te İsviçre'de yayınlanan Neue Zürcher Zeitung gazetesinde Gerald Kurt imzalı habere göre Yunanistan 2037 yılına kadar savunma kapasitesini arttırmak için 28 milyar avroluk büyük bir silahlanma planı yürürlüğe koyuyor. Planın merkezinde İsrail'in Iron Dome sisteminden esinlenen Aşil'in Kalkanı adlı hava savunma sistemi ve Amerika Birleşik Devletleri'nden alınacak 20 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor. Bu hamle Avrupa Birliği'nin Rearm Europe adlı 800 milyar avroluk savunma girişimiyle örtüşse de Yunanistan'ın asıl hedefi Türkiye. Atina, Türkiye'yi doğrudan tehdit olarak konumlandırırken işbirliği yaptığı ülkeler arasında Amerika Birleşik Devletleri, Fransa ve İsrail öne çıkıyor. Yunanistan geçen ay İsrail'den 38 adet Pulse füze sistemi tedarik etti. Bu sistem 300 kilometre menzilli ve Türkiye'nin batısındaki üsleri ve stratejik mevkileri tehdit ediyor. Yunanistan ayrıca Fransa ile yaptığı anlaşma kapsamında 3 adet Belhara sınıfı firkateyn tedarik etmektedir. İlk iki firkateynin 2025 yılı sonunda, üçüncüsünün ise 2026'da teslim edilmesi planlanmaktadır. Ayrıca dördüncü bir firkateyn içinde görüşmeler sürmektedir. Yunanistan, Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi ayrıca Nisan 2025'te Amerikan Kongresi'nden geçen Amerikan, Yunan, İsrail, Doğu Akdeniz terörle mücadele ve deniz güvenliği ortaklığı yasası ile artık Türkiye'ye karşı ittifak formatı yaratmışlardır. Bu ittifak tamamen mavi vatan karşıtı bir ittifaktır. Her ne kadar Enerji Bakanı Türkiye'nin dünyanın en güçlü 4. sismik ve sondaj gemi filosuna sahip olduğumuzu deklare etse de AKP iktidarı 2020 Kasım ayından bu yana Doğu Akdeniz'den tamamen çekildiği halde bu kanunla Türkiye'ye çıkmaya sakın yeltenme mesajı verilmektedir. Büyük filo kağıt üzerinde yarattığı etkiyi sahada yaratamıyor ve stratejik sonuca tahvil edemiyor. Diğer yandan 150 milyar avroluk bir finansal temele sahip Avrupa Savunma İşbirliği'ne Türk savunma sanayi firmalarının katılabilmesi için Yunan Savunma Bakanı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Atina'nın Ege'de karasularını 12 mile çıkarma girişimine karşı aldığı 8 Haziran 1995 tarihli basında casus belli, savaş sebebi olarak yorumlanan meclis kararının kaldırılmasını şart koşması ayrı bir skandal. Aynı bakanın geçen günlerde Meis Adası'na giderek Yunan münhasır ekonomik bölge ilanında bu adanın kilit rol oynayacağını küstah şekilde söylemesi yenilir yutulur cinsten değil. Benzer skandal 30 Mayıs tarihinde sözde ekümenik patrik olduğunu iddia eden Fener Rum Patriğini ziyaret eden Yunan Genelkurmay Başkanı'nın ziyarette sunduğu hediye ile yaşandı. General Çopis'in papaza takdim ettiği çerçevelenmiş İstanbul ve Türk Trakya'sını da içeren bir haritanın fotoğraflanması ve medya ile paylaşılması son derece kışkırtıcı bir davranış oldu. Ancak daha kötüsü Dışişleri Bakanlığımız bu hamlelerin hiçbirine cevap vermedi
vermiyor. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Komutanlığı'nın sınırımızda tatbikat yapması. Bu arada güneyimizde ve batımızda yaşanan bu gelişmelere kuzeybatı sınırımızda Dede Ağaç merkezli Europe Defender 2025 ve kapsamındaki Immediate Response tatbikatı ile denk düşmesi tesadüf değildir. Amerika Birleşik Devletleri Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı tarafından ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ortakları ve NATO müttefiki 29 ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen bu tatbikatı sadece Rusya'ya karşı bir hazırlık olarak görmek saflık olur. Bu tatbikat NATO tatbikatı değil. Zaten sınırımızda böyle bir tatbikatın yapılmasına NATO karargahında çalışan hiçbir Türk subayı ve diplomatı onay vermezdi. Ancak NATO bağlısı birlikler de facto görev alıyorlar. Dede Ağaç ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ve Rusya'ya verilen mesajlar çok açıktır. Birinci mesaj ile Ankara, Yunanistan'la Ege ve Doğu Akdeniz'de Türk jeopolitiği için kapışırsa, karşısında sadece Atina'yı değil, kolektif batıyı bulur mesajıyla Trakya'nın hinterlandını kontrol ediyoruz ve ayrıca Türkiye gerginlikte yalnız kalırsa buradan müdahil oluruz mesajları veriliyor. Rusya'ya da Ukrayna dışında başka bir cephe açmayı düşünme. Biz Balkanlardayız deniyor. Bu tatbikat Yunanistan'ın asimetrik caydırıcılık doktrinine doğrudan zemin oluşturuyor. Ancak Yunanistan bu sürecin gerçek sahibi değildir, vekilidir. Bu süreçte Yunanistan savunma algısı içinde Türkiye'ye karşı yalnız değilim mesajını verirken Ege adalarına yapılan silah yığınağını meşrulaştırıyor ve kamuoyunu Amerika Birleşik Devletleri askeri mevcudiyeti hakkında ikna edebiliyor. Kısacası Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği 100 yıl önceki gibi Yunanistan'ı Batı'nın kullanışlı ucuz kanı ve vekili olarak Türklerin karşısına sürerek hem kendi savunma harcamalarını arttırıyor hem de Batı'ya başta Suriye'de ve içeride finansal baskılarla boyun eğmiş iktidara askeri hazırlıklarla mesaj veriyor. Yunanistan kullanılarak Türklerin denizden karaya itilmesi, Kıbrıs'tan vazgeçmesi ve Suriye'de Kukla Kürdistan kurulmasına itiraz etmemesi hedefleniyor. Bu baskılara İsrail, Suriye üzerinden verdiği askeri ve siyasi hamlelerle ve Yunan silah satışıyla destek sağlıyor. Çok zorlu sınav döneminden geçiyoruz. İktidarın bu hedeflere göstereceği direnç, Suriye ve ülkemizde son yaşananlar paralelinde çok da umut verici görünmüyor. Zaten bu gelişmelerin hiçbirine Dışişleri Bakanlığı ya da Savunma Bakanlığı bir cevap vermedi. Kuzeyimizde Almanya, Fransa ve İngiltere, Ukrayna'da savaşın devamı ve genişlemesi için her türlü kışkırtmayı arttırıyor. Bu durum, Karadeniz'de NATO üyesi olmamızdan dolayı karşılaşacağımız emrivakilerin yaratacağı riskleri arttıracaktır. Şimdi güneyimizde bir bataklık gelişirken, kuzeyimizde Yunanistan aşırı silahlandırılarak Türkiye iki cephede askeri hazırlığa zorlanıyor. Bu arada Ukrayna-Rusya çatışmasında tarafsızlığımızı NATO ve kolektif Batı lehinde bozmamız ve Rusya'yı da karşımıza almamız için her yol deneniyor. Tüm bu gelişmeler yaşanırken Türkiye, Avrupa Birliği savunması için anahtar ülke söylemine kapılanları anlamak mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği emperyalizme meydan okuyarak emperyalizme rağmen kurulmuş Türkiye Cumhuriyeti'ni asla gerçek dost ve müttefiki olarak görmez. Kullanışlı olduğu kadar destekler. Bu kapsamda Türkiye NATO içinde kaldığı sürece jeopolitik sorunlarının hiçbirini çözemez. Gerçekçi bir değerlendirme ile şunu söyleyebiliriz. İsrail yeni haritalar çiziyor, Yunanistan füzeyle, silahlanma ile ve bakan seviyesindeki düşmanca deklarasyonlar ile Türkiye'ye küstahça meydan okuyor. Amerika Birleşik Devletleri sınırımızda tehditkar ve büyük bir tatbikat yapıyor. Avrupa Birliği Rusya ile NATO üzerinden kapışmamızı istiyor ve böyle kritik ve karmaşık konjonktürde biz hem iktidar hem muhalefet onayı ile anayasadan Türk kimliğini kaldırmak ve iç cepheyi paramparça etmekle meşgulüz. 100 yılı devirmiş Türkiye Cumhuriyeti hala nerede olduğunu tartışıyor. İktidar ve muhalefet
ne doktrin üretebiliyor ne de tepki verebiliyor. 2025 Mayıs ayında yaşanan söz konusu gelişmeler, Türkiye'ye karşı bir kuşatmanın sadece harita değil, zihinler üzerinden yürütüldüğünü gösteriyor. Türkiye'nin sessizliği. Yaşanan tüm bu olumsuzluklara tepki verilmemesi Batı'yı, İsrail ve Yunan'ı son derece cesaretlendirmektedir. Bu durumda Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine karşı 1996 Kardak krizi sonrası oluşan caydırıcılığımız zayıflamış durumdadır. Bu durumun bir nedeni finansal cendere altında İsrail'e karşı siyasi söylemlerde en yüksek perdeden tehditler savurup pratikte hiçbir hamle yapılamamasıdır. Zira iç cephenin paramparça olduğu konjonktürde hükümet hamle yapsa da emperyalizmin finansal veya siyasi cezalandırması karşısında kamuoyunun desteğini sağlamakta zorlanacaktır. Bugün Gazze'de yaşanan felakete rağmen Kürecik ve İncirlik hala faaldir. Azerbaycan petrolü Türkiye üzerinden İsrail'e akmaya devam etmektedir. Ve hatta Azerbaycan, İsrail'in doğalgaz sahalarında son bir yıldır ara verdiği sondaj işlemlerine yeniden başlamıştır. Bu durum, Türkiye'yi boş söylemlerle hareket eden ve caydırıcılığı kağıt üstünde kalan bir ülke konumuna çoktan sokmuştur. Hükümetin dış söylemlerinin gerçekte tamamen iç siyasete yönelik bir nevi argo tabirle gaz alma söylemleri olduğu çoktan ayyuğa çıkmıştır. Bu durum, Türkiye düşmanlarına muazzam hareket serbestliği vermektedir. Dış konjonktür ve tepkisiz Türkiye. Amerika Birleşik Devletleri artık hegemon değildir. Her alanda hızla gerilemektedir. Amerika Birleşik Devletleri artık söylemleriyle sahadaki uygulamaları arasında, yani teori ile pratiği arasında denge kurabilen bir devlet değildir. Bu durum dış işlerine de yansımaktadır. Trump'ın yeni diplomatları ya akrabaları, ya emlakçı ya da finansçıdır. O nedenle Amerika Birleşik Devletleri dış politikası değil yıllık, neredeyse aylık değişime uğramaktadır. Türkiye'ye atanan Lübnan asıllı emlakçı ve yeni Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi Tom Barrack'ın 25 Mayıs'taki açıklamaları dikkat çekicidir. Şöyle diyor: Batı bir asır önce haritalar, manda yönetimleri, çizilmiş sınırlar ve yabancı yönetimler dayattı. Sykes-Picot, Suriye'yi ve daha geniş bir bölgeyi barış için değil, emperyal kazanç için böldü. Bu hata nesillere mal oldu. Bunu bir daha yapmayacağız. Batı müdahalesi dönemi sona ermiştir. Türkiye, Körfez ülkeleri ve Avrupa ile beraberiz. Bu kez askerler, nutuklar ya da hayali sınırlarla değil, Suriye halkının kendisiyle omuz omuza duruyoruz. Büyükelçi ve kolektif Batı söylem ve algılarla aldatmaya devam ediyor. Sykes-Picot zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin fiilen bölgeye indiği 1980 tarihli Carter doktriniyle sona ermişti. Yeni bir şey değil. Sykes-Picot bitti yerine Amerika Birleşik Devletleri dönemi bitti denmediği sürece söylemin anlamı yok. Kaldı ki kendi bakanı Rubio, Senato'da ondan 2 gün önce Suriye parçalanmanın eşiğinde demişti. Ayrıca Büyükelçi, PYD-YPG'nin Şam emrine girmesine Amerika Birleşik Devletleri'nin neden memnun olmadığına cevap vermiyor. Zira Amerika Birleşik Devletleri ve ayrılmaz parçası İsrail için otonom Kürt devleti ve bunun Irak Kürtleriyle birleşmesi kaçınılmaz bir vizyon. Bu vizyonun askeri de YPG. Diğer yandan İsrail'in yanında duran ve soykırıma ses çıkarmayan bir Amerika Birleşik Devletleri, Orta Doğu'da zengin Arap devletlerinin uysal ve vassal idareleriyle halklarının dışında fakir diğerlerinin kalbinde artık bir yer kazanamaz. Amerika Birleşik Devletleri Orta Doğu'nun genelinde oyun kurucu ve güvenilir arabulucu konumunda yer alamaz. Kredisini ve güvenilirliğini her geçen gün kaybediyor. Suudilerin, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin geçen ziyaretinde Amerika Birleşik Devletleri'ne yakın durması tamamen kişisel iktidarların devamına destek ve aynı zamanda İsrail'in dizginlenmesi
ve İran'a saldırmaması için Trump'ı ikna etmeye yönelikti. O nedenle 1 trilyon dolarlık mafya koruma ücretini önceden ödediler. Zira İran-İsrail savaşı başlarsa İran her üç ülkeye de büyük zarar verir. Diğer yandan Amerikan donanmasının Yemen'de düştüğü durum ortada. Apar topar çekildiler. Amerika Birleşik Devletleri olmadan İsrail'in İran'a saldırması ise İsrail ve bölge ülkeleri için intiharla eşdeğerde olur. İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri Suriye ve Lübnan'da kazandıklarını zannetseler de orta ve uzun vadede her iki ülke daha çok çekişmeye gebe. Amerika Birleşik Devletleri bölgede kara askerini konuşlandırmadığı sürece Kürtlere ve İslami terör gruplarına muhtaç kalacaktır. Bu gruplar ile ne istikrar ne barış olur. Bunlar vahşi topluluklar. Kazanılan her şey o nedenle geçicidir. Kısacası Barak'ın açıklamaları bir diplomatik makyajdan ibaret. Amerika Birleşik Devletleri'nin gerçek niyeti bölgedeki askeri yetersizliklerini örtmek, halklara güven veremeyen bir yapıyı romantik retorikle kamufle etmektir. Türkiye ise bu düzende gerek iktidarı gerekse muhalefetiyle hem pasif konuma itilmiş hem de iç cephede emperyal planlara zemin hazırlayan bir zafiyet içindedir. Halbuki zayıflayan Amerika Birleşik Devletleri kolektif batı ile sadece kumpas, false flag ve uzaktan füze ve SİHA saldırısı yapabilir. Yemen'de de gördük ki bu tedbirler de kesin sonuç getirmiyor. Türkiye neden bu zafiyeti görmez ve Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği'nin kuyruğuna takılır? Bunu anlamak olası değil. O nedenle Çin, Rusya ve İran üçlüsünün eli bölgede halklara yönelik istikrar ve denge temini için çok daha güvenilir bir tablo sunuyor. Her dakika bir çocuğun öldüğü Gazze ortadayken Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin söyleminin içi boştur ve bir işe yaramaz. Türkiye ise maalesef gücünün farkında olmayan iç cephede paramparça bir ülke. En kötüsü Kürt konusunda iktidar ve muhalefetin emperyalizm vizyonuna uygun hareket ettiği nadir ülkelerden birisine dönüştü. Demokrasilerde tez ve antitez olur. Burada yok. %85 nüfusun çıkarları %15 için feda ediliyor ve bunlar oy uğruna yapılıyor. Unutulmamalıdır ki emperyalizmin tek hedefi Jerusalem Post'un da belirttiği gibi denize çıkan Kürt devletidir. Şu an Türkiye Suriye'de yaratılan fiili durumla dolaylı olarak buna hizmet eden bir durumdadır. Türkiye gerileyen Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği'ne rağmen iktidar ve muhalefetiyle her ikisine de kıvançla hizmet etmektedir. Değerlendirme. Yaşadığımız bu kuşatma artık Türkiye açısından bir stratejik kırılma eşiği olarak görülmelidir. Bu hamleler imzasız makaleler, tatbikatlar, silahlanma programları, kışkırtıcı deklarasyonlar Türkiye'nin dış politikasını değil, karar alma refleksini hedeflemektedir. Tatbikatlar sadece askeri hazırlık değil, gelecekteki operasyonların diplomatik ön kodlamasıdır. İsrail'den Türkiye'nin işlerini vuran füze tedarikleriyle eş zamanlı Jerusalem Post makalesi üzerinden askeri tehdit görünür kılarken medya mesajları ile hükümet ve muhalefet üzerinde psikolojik üstünlük sağlanmaya çalışılıyor. Gerçekte bu hamleler hep birlikte savaşsız bir etkisizleştirme planını temsil ediyor. Türkiye'nin gerek Trakya'daki tatbikat, gerekse Jerusalem Post makalesi üzerindeki sessizliği psikolojik kuşatmayı onaylar niteliktedir. Böylece her geçen gün artan dozdaki saldırganlıkla sürekli tehdit atmosferi yaratılıyor ve Türkiye'nin tepki derecesi ölçülüyor. Tepkiye yönelik bir karar da alınamıyor. Özellikle 2020 sonrası dönemde yani Rosalin A gemisine baskın olayı sonrası kriz yaşamamayı öncelik haline getiren Ankara, iç cephedeki kırılganlık ve ekonomik baskılar altında sessiz kalma refleksine yönelmiştir. AKP'de eğer tepki verilirse yeni yaptırımlar ya da diplomatik dışlanmalarla karşılaşılabileceği ve bu durumda seçimlerde büyük kayıplar yaşanabileceği endişesi doğmaktadır. Özellikle İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı hiçbir şekilde tepki verilmemesi dengeyi koruma stratejisine dayanmaktadır. Bu da
her geçen gün caydırıcılığın kaybedilmesi ve vassallaşma demektir. Diğer yandan Türk kamuoyunda tepki verirsek savaş çıkar algısı üzerinden yaratılan korku ekonomik krizle katlanmıştır. Bu durumda jeopolitik tavizlerin kapısını ardına kadar açmıştır. Türkiye'nin başta finansal cendere olmak üzere bu çok cepheli baskıya rağmen bırakalım Avrupa Birliği ve NATO üyeliğini sorgulaması, dış politikada hala Batı merkezli ittifak hayallerine bel bağlaması, iç politikada suni anayasa tartışmaları ile vakit kaybetmesi de çok ciddi strateji yokluğunun göstergesidir. Caydırıcılık düştüğünde geri kazanılmasının geciktirilmesi ve yeni tavizlerin kapısını açar. Sadece savunma sanayine bağlı medya kampanyası ve NATO davet tatbikatları üzerinden propaganda ile caydırma yaratılamaz. Hele hele her akşam elinde çubukla televizyonlara çıkan Baculum Sapiens'lerin söylemleriyle caydırma hiç sağlanamaz. Türkiye'ye tehdide varan söz konusu hamle ve davranışlara sert ve içi dolu hükümet açıklamaları, medya kampanyası ve karşı tarafı yeni değerlendirme yapmaya ve irade değişikliğine zorlayacak düşük yoğunluklu askeri hamleler, gerçekçi tatbikatlar ile cevap verilmelidir. Örneğin Türkiye Jerusalem Post'un baş makalesine sessiz kalmıştır. Jerusalem Post'a veya benzer İsrail yayınlarına uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve egemenlik ilkeleri üzerinden çok dilli medya kampanyalarıyla tepki gösterilebilirdi. İsrail'in sistematik soykırımına Kürecik radarının faaliyetleri geçici olarak durdurularak tepki koyulabilirdi. Ya da Yunan merkezli Amerikan Europe Defender 2025 tatbikatına tepki olarak Trakya'da büyük çaplı sürpriz müşterek tatbikat icra edilebilirdi. Ya da PYD-YPG'nin güçlenmesine karşı 2024 Aralık ayında Şam hükümeti düşerken Fırat doğusunda noktasal SİHA baskısı veya sınırlı kara harekatı düzenlenebilirdi. Yunanistan askersizleştirilmiş adalarda silahlanma faaliyetleri nedeniyle Birleşmiş Milletler nezdinde sürekli şikayet edilebilir ve taciz yaratılabilirdi. Akdeniz'de özellikle Meis Adası etrafında sismik ve sondaj faaliyetleri başlatılabilirdi. Hiçbiri yapılmadı. Öneriler: 2016 FETÖ darbesi sonrası siyasi sayıklarla yaşanan yapısal dönüşüm süreciyle dış politika, savunma, diplomasi ve istihbarat gibi stratejik kurumlar aşırı merkeziyetçilikle fikir üretmede kısıtlandı. Bu da çok aktörlü koordinasyonun ve ortak strateji üretiminin ortadan kalkmasına neden oldu. Türkiye'nin diplomatik ve askeri krizlere tepki refleksi stratejik kurumlardan değil, günübirlik siyasi merkezden gelmeye başladı. Bu durum bir stratejiye bağlı yapısal düşünmeyi değil, reaktif refleksleri öne çıkardı. En önemlisi Türkiye artık dış politikada strateji üretme kabiliyeti zayıflamış, bunun yerine reaktif pozisyon almayı alışkanlık haline getirmiş ülke konumundadır. İsrail'in Kürt devleti önerisi, Jerusalem Post yazısı, Dede Ağaç tatbikatı ya da Yunan Savunma Bakanı Dendias'ın kışkırtıcı açıklamaları gibi gelişmeler karşısında sessizlik, bu strateji zaafının tezahürüdür. Bu ortamda Ankara proaktif değil, pasif, denge arayan, dış dünyada olup bitene yalnızca duruma göre pozisyon alan bir yapıya evrilmiştir. Türkiye'nin sessizliği sadece bugünkü riskleri değil, gelecekteki krizleri de kuluçkaya yatırmaktadır. İsrail, Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kıbrıs Rum yönetimi ve Yunanistan'ın kolektif adımları bir zincirleme hesap planıdır. Bu sinsi plana karşı Türk kamuoyuna en kısa zamanda bu gelişmeleri seyretmeyeceğiz mesajı verilmelidir. Bu çerçevede her yazı ve konuşmamda belirttiğim üzere Kemalist çizgi, halkçı güvenlik ve milli egemenlik temaları üzerinden dış ve güvenlik politikalarının millileştirilmesi gerekmektedir. Unutulmaması gereken temel prensip NATO'nun Türkiye'nin güvenliğini değil, Batı'nın çıkarlarını koruduğudur.
Örneğin NATO, YPG tehdidini tanımaz. Aksine CIA ve Mossad'ın kurduğu IŞİD ile mücadele aracı olarak görür. Yunanistan'ın silahlanmasına ses çıkarmaz. Sınırımızın dibinde Amerika Birleşik Devletleri sözde 29 NATO müttefikimizle Türkiye'ye namlularını çeviren tatbikat yapar ve dış işlerimizden tek bir açıklama gelmez. Kısacası NATO üyeliği Türkiye'nin jeopolitik iradesini kısıtlamaktadır. Türkiye, NATO'ya rağmen askeri gücünü arttırmak, gerektiğinde 20 Temmuz 1974'te Kıbrıs'taki soydaşlarınız için yaptığını ana vatanımızın ve mavi vatanımızın selameti ve güvenliği için yapabilmelidir. Bugün gerek nüfusumuz, gerek askeri yeteneklerimiz 1974 şartları ile kıyaslanamayacak boyuttadır. Ancak stratejik irade ve egemen bağımsızlık irademiz 21. yüzyıldan itibaren kırılmıştır. Bu iradenin geri gelmesi ancak ve ancak hem iktidar hem muhalefetin Kemalizmin altı oku altında birleşmekten başka çaresinin olmadığının anlaşıldığı gün mümkün olacaktır. Türkiye'nin kaçınılmaz yarını Kemalizm'dir. Huzur, güven ve refah oradadır. Cem Gürdeniz. Rehberimiz ufuklara koşuyoruz. Yüreğimiz bayrak açtı. Ya